Tapınak şövalyeleri ya da yaygın adıyla tapınakçılar. Onlar tarihin en gizemli topluluklarından biri ve onların hikayesi sadece tarihin bir parçası değil, günümüzde de izi sürülen bitmeyen bir hikaye. Avrupa'yı kasıp kavurdular. Hem kılıcı hem parayı hem de dini kullanarak devletleri, soyluları ve sıradan halkı etkilemeyi başardılar. Haçlı seferlerinin en önünde yer aldılar. Kimileri onların günümüzde de var olduğuna, gizemli ritüellerle akıl almaz dünyalarına devam ettirdiğine inanıyor ve karşılaştığımız her kötülükte onların izini aramayı sürdürüyor. İsa'nın yoksul askerleri olarak yola çıkan bu tarikat neden kuruldu? Fakirliği yüceltirken birkaç yıl içinde nasıl zenginleştiler? Tapınak şövalyeleri ismi nereden geliyor? Krallara borç verdiler, devletleri dizayn ettiler, inanılmaz bir güç ve servete ulaştılar. En sonunda da Orta Çağ'ın en büyük Engizisyon mahkemesinde yargılandılar. Peki tamamen yok oldular mı? Hadi gelin bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Tapınak şövalyeleri için 12. yüzyılda örgütlenmiş, yaklaşık 200 yıl boyunca adım adım zirveye tırmanmış ve 14. yüzyılda dağılmış tarihin en gizemli savaşçı keşiş grubu diyebiliriz. Sadece savaşmadılar ya da sadece ibadetle meşgul olup dua etmediler. Bağışlar yoluyla sahip oldukları geniş toprakları işlettiler. Tarihin ilk bankacılık sistemini kurdular. Hristiyanlık için kutsal kabul edilen topraklara yapılan Haçlı seferlerinin en önünde yer aldılar. Kısacası 200 yıl boyunca Avrupa'nın finans ve siyaset dünyasının tam kalbindeydiler. O kadar güçlendiler ki kralları değiştirmeye, devletlerin iç işlerine karışmaya başladılar. Ta ki sahip oldukları bu kontrolsüz güçle Avrupa monarşilerinin korkulu rüyası haline gelene kadar. Fransa Kralı 4. Philip ve Papa 5. Clement'in işbirliğiyle 1312 yılında resmi olarak tasfiye edildiler. Dünya genelinde birçok insan tapınakçıların hala varlıklarını sürdürdüklerini düşünüyor. Bu düşüncenin temelinde de tapınak şövalyelerinin koruyucusu olduklarına inanılan Hristiyanlığa ait bazı kutsallar var. Süleyman Mabedi'nin altında kazı yaptıkları, bu kazılarda Hristiyanlar için önemli olan ahit sandığı ve kutsal kaseyi buldukları, yüzyıllardır nesilden nesile aktararak bunları korudukları, hatta Hz. İsa'nın soyunu bile onların koruduğuna inanan insanların sayısı hiç de az değil. Bu haliyle tapınakçılar 21. yüzyılda hala popüler kültürün önemli bir öğesi. Haklarında yazılan birçok kitap, çekilen onca film ve sevilen bilgisayar oyunları. Ve kurgu bile olsa her birinde ortak bir düşman, Vatikan. Yüzyıllardan beri paylaşılamayan Kudüs. Tüm semavi dinlerin ortak noktası. Her şeyin başlangıcına gitmeyeceğiz elbette ama tapınak şövalyelerinin neden kurulduğunu anlamamız için Kudüs'e hedef alarak yapılan 1. Haçlı Seferi'ni çok kısa hatırlamamız gerekiyor. Bizans İmparatorluğu uzun yıllardan beri kontrol altında tuttuğu Kudüs'ü ve Hristiyanlar için kutsal kabul edilen diğer şehirlerin kontrolünü 11. yüzyıldan itibaren teker teker kaybetmeye başladı. Anadolu'daki yerini sağlamlaştıran Selçuklular, Bizans İmparatorluğu için artık büyük bir tehlikeydi. İmparator Alexios, Selçukluları sadece Kudüs'ten değil, Anadolu'nun tamamından atmak için Avrupa'dan yardım istedi. 1095 yılında Papa II. Urban'ın Fransa'nın Clermont kentinde düzenlediği konsülde yaptığı çağrı, Alexios'un bu isteğinin bir tezahürüydü. Hristiyanların kılıcı, Bizans İmparatoru Alexios'un tacını korumak için son şansıydı. Kutsal Kabir Kilisesi. Hristiyan inancında Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği tepede kurulu ve Hz. İsa'nın bedeninin burada gömülü olduğuna ve burada yeniden dirileceğine inanılıyor. İşte Papa'nın çağrısıyla Avrupa'nın her yerinden vaizler, Hz. İsa'nın mezarının kafirlerin elinde kaldığını söyleyerek kutsal toprakları koruma görevini tüm Hristiyanlara tebliğ etmeye başladı. Papa'nın ve vaizlerin çağrısı çok büyük yankı buldu. Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden birçok insan, vaizlerin deyimiyle sokaklarından bal ve süt akan Kudüs'ü kafirlerin elinden kurtarmak için bir araya gelmeye başladı. Avrupalı hükümdarlar, soylular ve sıradan halktan oluşan büyük bir orduyla sefere çıktılar. Yapılan savaş sonucunda da sadece Kudüs'ü değil birçok bölgeyi ele geçirdiler. Bu başarı sonucunda da Haçlı devletleri olarak anılan 4 yeni devlet kuruldu. Urfa Kontluğu, Antakya Prensliği, Trablus Kontluğu ve Kudüs Krallığı. Bu seferlerde pay sahibi olarak günahlarından arınmak ve hacı olmak için yola koyulan sıradan halkın büyük kısmı seferlerin ardından günahlarının bağışlandığı inancıyla evlerine döndü. Krallar zaten ordularıyla birlikte ülkelerine döndüler. Bu yeni devletlerin idarecileri ise okyanusun ortasındaki küçük adalar gibi dört bir yanları Müslüman devletlerle çevrili bir şekilde kala kaldılar. Kendilerini güvensiz hissediyorlardı ve zaten öyleydiler. Sınırları henüz pekişmemişti. Güçlerini tam olarak oturtamamışlardı. Üstelik sürekli kutsal yerleri görmek ve hacı olmak için Avrupa'dan gelen ziyaretçiler yollarda saldırıya uğruyor, bağış için getirdikleri yüklü miktarlarda altın ve gümüşlere el konuluyor, canlarını zor kurtarıyorlardı. Güç bela ulaştıkları Kudüs'te yine bir askeri tarikat olan Hospitalyer şövalyeleri ve kutsal kabir şövalyeleri tarafından yaraları sarılıyor, yardım alıyorlardı. O yıllarda kurulan askeri temelli başka tarikatlar da var. Örneğin Teuton şövalyeleri, Aziz Lazarus şövalyeleri, Livonyalı kılıç kardeşleri gibi.
1119 yılına gelindiğinde Müslümanların Hristiyan hacı adaylarına olan saldırıları artmaya başladı. Yaralananları tedavi etmektense bu olayların önüne geçmeleri gerektiğini düşünen Fransız bir şövalye öne çıktı. 1114-1116 yılları arasında Kudüs'ü ziyaret ettikten sonra şehirde kalan Fransız asilzade Hugh de Payens ve onunla kan ya da evlilik yoluyla bağı olan 8 şövalye bir araya geldi. Kudüs ve kutsal topraklardaki Hristiyan hacı adaylarını koruyacaklarına dair yemin ettiler ve kardeşlik temelinde bir yapı oluşturdular. Aralarında bir yoksulluk yemini de vardı. Gerçi soylu birer şövalyeydiler ama bundan sonra inançlarına göre yaşayacaklar, mal mülk peşinde koşmayacaklar ve kendilerini Hristiyanların güvenliğine adayacaklardı. Bu kardeşlik 1120 yılında Kudüs kralı olan 2. Baudin tarafından da hemen benimsendi. Zaten güvenliğe büyük bir ihtiyaç duyuyordu. Kudüs krallığının kurulmasının ardından Mescid-i Aksa bir saraya dönüştürülmüştü. 2. Baudin kalacak yeri olmayan şövalyeleri en yakınına, bizzat kendi sarayına yerleştirdi ve orada yaşamalarına olanak tanıdı. Öyle ya, onlar kendilerine İsa'nın yoksul askerleri diyorlardı. Mescid-i Aksa'nın ise Süleyman Mabedi'nin olduğu alana inşa edildiğine inanılıyordu. Bu yoksul askerler çok kısa bir süre sonra burada yaşamalarından ötürü Süleyman Mabedi Tapınağı Şövalyeleri ya da Tapınak Şövalyeleri ve Tapınakçılar olarak anılmaya başladı. Tapınakçıların kurucusu ve ilk büyük üstadı Hugh de Payens 1127 yılında Avrupa'ya gitti. Amacı örgütü tanıtmak ve Haçlı devletleriyle Batı arasında diplomasi geliştirmekti. Kuruluşundan çok kısa bir zaman geçmesine rağmen güçlenmeye ve kendilerini kabul ettirmeye başlamışlardı. Fransız şövalye bu geziden büyük kazanımlar elde etti. Dönemin en etkili din adamlarından biri olan Aziz Bernard, Papa ile tapınakçılar arasında aracı oldu ve onları Papa'ya kabul ettirdi. 1129 yılı Ocak ayında düzenlenen Troyes konsülünde Papalık tarafından resmen tanındılar. Bunu başarabilen ilk askeri tarikat tapınak şövalyeleriydi. Hristiyanlık inancına göre dini açıdan haklı bir dava olduğunda savaşılabilirdi. Haçlı seferleri ise tam olarak böyle bir davaydı ve tapınakçılar çok işlerine yarayacaktı. Karşılıklı bir kazan durumuydu. Artık tapınakçılar kurumsal olarak meşru bir zemindelerdi. Papalık tarafından kendilerine tanınan ayrıcalıklar sayesinde hem dini hem de ekonomik olarak olağanüstü bir şekilde büyümeye başladılar. Yalnızca Papa'ya karşı sorumluydular. Vergi vermiyorlardı. Görev yaptıkları yerlerde yerel güçlere karşı herhangi bir sorumlulukları ya da bağlılıkları da yoktu. Devlet disiplininden uzaktılar. Kurulmalarından kısa bir süre sonra birçok küçük krallıktan daha zengin ve güçlü hale geldiler. Avrupa'da sahip oldukları zengin bir network ve önemli merkezlerde inşa ettikleri tapınak evleri vardı. Hz. İsa'nın fedakarlığını ve şehitliğe olan isteklerini temsilen herkesin bildiği ikonik kızıl haçlı beyaz cübbe giymeye başladılar. Katıldıkları ilk büyük savaş ise 1147 yılındaki 2. Haçlı Seferi'ydi. Onlar artık Haçlıların seçkin askerleriydi. Tüm Haçlı seferleri boyunca büyük Haçlı ordularının önünde ya da arkasında savaştılar. Özel operasyonlar diyebileceğimiz birçok operasyon yürüttüler. Barış zamanlarında ise hacıların kutsal topraklara güvenle ulaştırılması işindeydiler. Bu amaçla Avrupa'nın pek çok yerinde tapınak evleri inşa ettiler. Geniş bir gemi filosuna sahip oldular. Hatta bugün topyekün bankacılık sistemi olarak adlandırdığımız finans yapısına çok benzer bir yapı kurdular. Ellerinde yüklü miktarlarda paralarla seyahat eden Hristiyan hacılar paralarını yolculuğa başlamadan tapınak evlerinde bu işe bakan şövalyelere veriyor, o da karşılığında onlara bir belge veriyordu. Kudüs'e ya da diğer krallıklara vardıklarında bu belgeyi göstererek oradaki tapınak evinden paralarını alıyorlardı. Tabii her iki tapınak evi de bu paradan bir miktar komisyon tahsil ediyordu. Bu sayede insanların parası güvenle ulaşıyor, tapınakçılar ise giderek daha da güçleniyordu. İsa'nın yoksul askerleri olarak kurulan tarikat kısa zamanda finans hizmetleri ve yapılan bağışlarla oldukça zenginleşti ve Hristiyanlığın zengin çocukları oluverdi. Örgüte katılmak isteyen şövalyeler de tüm mal varlıklarını bağışlamak zorundaydılar. Tapınakçılar kendilerine bağışlanan geniş arazileri yönetmeye başladılar. Lordlara, düklere, krallara, kraliçelere borç verir hale geldiler. Borçları zamanında geri ödenmediği takdirde ise ülkelerin iç dinamiklerine müdahale ediyor, devlet gelirlerini haciz ediyorlardı. Tapınak şövalyelerinin ömrü neredeyse Haçlı seferleriyle aynı oldu. Fransa'da tahtını sağlamlaştırmak isteyen ve Avrupa'nın en büyük kralı olmayı arzulayan Kral 4. Filip, hükümdarlığı boyunca insanların alışkın olmadığı birçok yasa çıkardı. Bunlardan en önemlisi, o güne kadar asla vergi vermeyen kilisenin artık vergi vermek zorunda olmasıydı. Çünkü Fransa'nın hazinesi kralın emellerini gerçekleştirebilecek kadar büyük değildi. Elbette Vatikan bu duruma karşı çıktı. Filip de Papa 5. Bonificus'un ölümünün ardından kendisine koşulsuz itaat edecek olan 5. Clement'in Papa olmasını sağladı. Bu öyle bir itaatti ki Papa Clement Vatikan'da değil Fransa'da yaşıyordu. Kilisenin vergi meselesi hallolduktan sonra Filip yönünü tapınakçılara çevirdi. Üstelik Fransa hazinesinin tapınakçılara oldukça yüklü miktarda borcu vardı. Selahaddin Eyyubi tapınak şövalyelerini öldürerek yok edebileceğini düşündü ama çoğalarak geri döndüler. Fransa Kralı 4. Filip ise onları gerçekten nasıl yok edebileceğini bulmuştu. Tapınakçılar çağının en popüler organizasyonuydu. Onların bu popülaritesini itibarsızlaştırarak yok ederse zaten onları topyekün ortadan kaldırabilmenin önünü açmış olacaktı. Öyle de yaptı. Dindarlıklarından, savaşçılıklarından, insanların onlara varlarını yoklarını bağışlamalarının altında yatan her bir sebebi yok etti. Sonra da büyük bir suçlama dalgasıyla her birini tek tek avladı.
hem tapınak şövalyelerinin bireysel olarak büyük suçlar işledikleri hem de kurum olarak Hristiyanlık inancına ve kiliseye karşı korkunç suçları olduğunu ve düzeltilemez şekilde yozlaşmış olduklarını öne sürdüler. Bu suçlar Haçlı seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından, Haçlı devletlerinin birer birer Müslümanların eline geçmesinden, tapınakçıların Müslümanlara fazla yakın olması, sapkınlık, eşcinsel ilişki, kardeşliğe kabul töreninde şövalye adaylarını haça tükürmeye zorlamak, puta tapınmak gibi halkın asla affetmeyeceği suçlamalardı. Kral Filip tüm bu suçlamaları halka ilan etti. Böylece sıradan insanların tapınakçılardan nefret etmesini sağladı. 13 Ekim 1307 tarihinde de ülkedeki tüm tapınakçıların tutuklanması emrini verdi. Belki Filip, tapınak şövalyeleri hakkındaki tüm bu suçlamalara inanıyordu. Belki de onlara olan borçlarından kurtulma ya da sınırsız servetlerini elde etme arzusu vardı. Neticede Engizisyon Mahkemesi aralarında tapınak şövalyelerinin son büyük üstadı Jacques de Molay'in de aralarında bulunduğu birçok tapınakçıdan suçlarının itirafını almayı başardı. Büyük işkence altında verdikleri ifadeleri sonradan geri çekseler de söz ağızdan çıkmıştı bir kere. İtiraflarının da ilan edilmesiyle Papa Avrupa'daki tüm tapınakçıların tutuklanması emrini verdi ve tüm mal varlıklarına el konuldu. Bunun üzerine Avrupa genelindeki birçok tapınakçı günah çıkararak kilisenin kendilerini affetmesini istedi ve tarikatla olan tüm bağlarını kestiler. Fransa dışındaki ülkeler çoğu şövalyenin kaçmasına göz yumdu. 1310 yılında Paris'te yapılan duruşma sonucunda tutuklu olan aralarında Molay'in de bulunduğu 54 tapınakçı kazağa bağlanarak yakıldı. Papa ise 3 Nisan 1312'de tapınak şövalyelerinin resmi olarak yok edildiğini, tüm mal varlıklarının ise monarşi yanlısı Hospitaller şövalyelere devredildiğini açıkladı. Kaçan ya da davasından vazgeçen şövalyelerin yüzyıllar boyunca gizli bir yapılanmayla günümüze kadar ulaştığı ve Amerika'nın keşfiyle diğer coğrafi keşiflere dahil oldukları, Illuminati ya da Masonluk gibi örgütlenmelerle varlıklarını sürdürdükleri iddiaları tüm dünyada sürekli olarak tartışılan meseleler. Tüm bu iddialar karşısında tarihçilerin ve toplum bilimcilerin herhangi bir kanıtları olmadığı gibi kanaatimce gerçekten gizli bir örgüt olsalardı gerçekten gizli kalırlardı. Yüzyılların birikimiyle herkesin hakkında fikir beyan ettiği ve sırlarını çözdüğünü iddia ettiği bir yapılanma olmazdı herhalde diye düşünüyorum. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?